Sizlerle bu videoda Letonya'nın saklı kalmış incileri olan Sigulda ve Cēsis şehirlerini gezeceğiz. Şu an Sigulda'dayım. Sigulda, Letonya'nın küçük şirin bir şehri, bir ortaçağ kenti. Başkent Riga'dan yaklaşık 60 kilometrelik mesafede, yeşilliği bol, güzel bir şehir. Bence görülmesi gereken yerlerden biri, hazır Riga'ya gelmişken. Ben bir araç kiraladım. Buraya gelmenin en kolay yolu bence araç kiralamak. 60 kilometrelik bir mesafe buraya ve yolda gelirken gördüğüm manzara karşısında, yeşilliğin karşısında büyülendim. Büyülenmemek elde değil, her taraf yemyeşil ve anın tadını çıkarmaya çalıştım. Sigulda'yı Sigulda yapan aslında bir vadi. Gauja Vadisi diye geçiyor. Yaklaşık 91.700 hektarlık bir alan. 917.000 metrekarelik devasa bir alan. 1973 yılında da Gauja Ulusal Parkı olarak isimlendiriliyor. Gauja Ulusal Parkı'nın içerisinde birçok Orta Çağ'dan kalma kale var. Birçok mağara sistemi var. Ben bunların belki de hepsini gösteremeyeceğim ama zamanım el verdikçe sizlere birkaçını göstermeye çalışacağım. Şu an içinde bulunduğum kale Sigulda Orta Çağ Kalesi diye adlandırılıyor. 1207 yılında inşa edilmiş bu kale ve o zamanlar Castellum tipi olarak inşa edilmiş. Romanların zamanında Castellum tipi kaleler gözetleme kulesi kaleleri olarak adlandırılıyormuş. Daha sonraları bu kale normal bir manastır binası şekline çevrilmiş ve 1430'lu yıllara kadar da Livonya tarikatının Kara Maraşali'nin ikametgahı olmuş. Yeni Sigulda Kalesi, dönemin dük ve düşesinin talimatıyla Cēsisli bir mimar tarafından neogotik tarzda inşa ediliyor. Yeni kalenin herhangi bir penceresinden baktığınızda eski Sigulda Kalesi ile birlikte Gauja Vadisi'nin panoramik manzarasını da görebiliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu bina yıkılıyor. Ardından Letonya Yazarlar ve Gazeteciler Birliği tarafından satın alınarak Yazarlar Kalesi adını alıyor. Yeniden inşası sırasında yeni bir modern çağ iç tasarımı kuruluyor. Bunun sonucunda Baltık bölgesinin ulusal modern tasarımının en dikkat çekici örneği haline geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasındaysa yeni kale Alman ordusunun kuzey tümeninin karargahı olarak kullanılıyor. 1953 yılına gelindiğinde Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Letonya'nın bağımsızlığına kavuştuğu 91 yılına kadar faaliyet gösteren Sigulda Rehabilitasyon Merkezi'ni kuruyor. Sigulda Kalesi'nden Turayda Kalesi'ne gitmek isterseniz ya arabayla gidebilirsiniz ya da ve eğer ki yürüyüş yapmayı da seviyorsanız teleferikle Gauja Nehri'ni geçerek o muazzam manzaranın da keyfini çıkarabilir, Turayda Kalesi'ne yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Biraz daha adrenalin yüklü bir geçiş yapmak isterseniz teleferikle aynı hat üzerinde Sigulda Adventures hizmetlerinden biri olan Zipline'ı da deneyebilirsiniz. Gauja Nehri'nden 55 metre yükseklikte ve saatte yaklaşık 100 km hızla gidebilen bu Zipline'la eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Meraklıları için açıklamalara linkini bırakacağım. Is everything okay? Turayda Kalesi'ndeyim. Sigulda'nın Gauja Ulusal Milli Parkı'nın içerisinde yer alan bir diğer Ortaçağ Kalesi. Burası da Sigulda Ortaçağ Kalesi gibi 1200 yılların başında inşa edilmiş bir kale. Zamanın Riga Başpiskoposu tarafından 1214 yılında inşaat emri verilmiş bu kale için. O yıllarda barış ülkesi anlamına gelen Fredeland olarak adlandırılırken daha sonra Letonyalılar tarafından bu isim Livonyaca'da torun bahçesi olarak adlandırılan Troida
kelimesiyle değiştiriliyor. Ve bu isim daha çok benimseniyor. Bu şekilde de günümüze kadar Turayda Kalesi olarak isimlendiriliyor burası. 1776 yılında bu kale çok büyük bir yangına sahne oluyor. Yaklaşık 200 yıl boyunca atıl kalan bu kale resmen kelimenin tam manasıyla kaderine terk ediliyor. 1976 yılına gelindiğinde dönemin en büyük kazı ve restorasyon çalışmaları vesilesiyle günümüzdeki halini alıyor. Şehirden 300 metre yükseklikte bulunan kırmızı tuğlalarıyla dikkat çekici olan bu Turayda Kalesi'ni eğer Sigulda'ya gelirseniz görmeden dönmeyin derim. Turayda Kalesi'nin yakınlarında bir lokanta buldum. Çok huzurlu bir yer. Dört tarafı yeşilliklerle kaplı bir lokanta. Adını sizinle paylaşacağım ama böyle fast food tarzı değil de slow food tadında yemek yiyebileceğiniz bir lokanta. İsmini açıklamalara bırakacağım size. Temmuz 2025. Letonya'daki son günüm ve Letonya'da göreceğim 3. şehirdeyim. Seesis şehrindeyim. Kendi halk dillerinde ilk E'yi birazcık uzatarak söylüyorlar ama ben videoda birazcık daha kolay olması açısından Sesis diye tabir edeceğim video boyunca. Dün akşam Sigulda'dan Sesis'e doğru gelirken yol üstü güzel bir otel buldum. Araba kiralamanın böyle faydaları olabiliyor. Şehir merkezinden uzak, tamamıyla ormanın içerisinde yemyeşil bir alana sahip bir yerde. Çok da uyguna kaldım. İlgilenenlere açıklamalarda otelin lokasyonunu bırakacağım. Sesis'le ilgili anlatacaklarıma gelmeden önce aslında Letonya ile ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum. Letonya yüz ölçümünün yaklaşık %50'sinden fazlasını ormanlar kuşatıyor. İnanılmaz bir hava, çok kaliteli bir hava ve daha sonrasında araştırmalarımla gördüm ki dünyada en temiz havalardan birine sahipmiş Letonya'nın havası. O yüzden her yer ağaçlık. Özellikle de tam da bugünlerde yeniden ülkemizin dört bir tarafının yandığını gördüğümüz bu günlerde ormanlık alanlara bu kadar saygı duyan ülkelerin olması da bana en azından mutluluk verici bir şey. Sesis, kimi kaynaklara göre Letonya'nın en eski şehri, kimi kaynaklara göre de Kuldiga Letonya'nın en eski şehri. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. İkisi de 1200 yılların başlarında yerleşim olduğu söylenen şehirlerden. Ama şunu söyleyebilirim, bu şehirde sokaklarında dolaşırken bu orta çağ hissini kesinlikle alıyorsunuz. O dokuyu çok iyi saklamışlar. Yani burası bir Paris ya da bir Barcelona değil. Beklentiler o şekilde kesinlikle olmamalı. Sesis'te göreceğimiz yerlerden biri Sesis Kalesi. Sesis Kalesi'ne gelmeden önce Sesis'in de Sigulda gibi Gauja Nehri'nin kıyısına inşa edildiğini söyleyebilirim. Gelelim Sesis Kalesi'nin hikayesine. 1200 yılların başlarında Livonya Haçlı seferleri düzenleniyor. O zamanlar Sesis kentinin içerisinde yaşıyor olan Vint halkı Hristiyanlığa geçmeyi kabul ediyor ve böylelikle Livonya kılıç askerleri burada yaşamaya başlıyorlar. Vint halkının kendileri için yapmış oldukları ahşaptan kaleyi güçlendirmek amaçlı etrafını taşlarla döşüyorlar. Fakat yeterli bulunmuyor ki 1213-1214 yılında eski kalenin yanına yepyeni bir kale inşa etmeye başlıyorlar sadece taştan. Ama bu da yeterli gelmiyor. Çünkü 1237 yılında Cermen tarikatı tarafından işgal ediliyor burası. Cermen tarikatı bu kaleyi baştan aşağı yeniliyor. Büyük bir restorasyon çalışması yapılıyor ve eski halinden hiçbir eser kalmıyor. Cermen tarikatı burayı restorasyon çalışması ile güçlendirirken Sigulda'daki diğer kaleler gibi Castellum tipi kale olmasına çok özen gösteriyor. Güvenliğini arttırmakla ilgili olarak. Uzunca yıllar Cermen tarikatının elinde kalıyor burası. Ta ki 16. yüzyılın ortalarına kadar. 1500 yılların ortalarında Cermen tarikatının Livonya kolu gücünü yitirmeye başlıyor ve 1577 yılında Korkunç Ivan diye tabir edilen bir Rus askerin ordusuyla birlikte burası çok büyük bir işgale sahne oluyor. 5 gün boyunca bombardımana uğruyor burası ve 5. günün sonunda kalenin içerisindeki 300 kadar kişi artık kaleyi daha fazla savunamayacaklarını düşünerek 4 fıçı barutla birlikte kendilerini havaya uçuruyorlar. 1974 yılında bir arkeolog burada kazı çalışması yaparken daha önce bulunmamış kalenin bir bölgesinde insan kalıntıları buluyor. Bunları tarihlendirdiklerinde ise
1577 yılına gidiyor olay. Bazı arkeologlar bulunan kanıtların barut patlamasından kaçan insanlar olduğunu söylese de bazıları patlayan insanlardan birileri olduğunu söylüyor. Her halükarda korkunç bir hikaye.